Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için katları incecik, tel tel ayrılan bir katmer tarifi hazırladım. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce hamurunu yoğuruyorum. 4 su bardağı unu karıştırma kabına aldım. Ortasını açıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir tane yumurta ve toplamda 1,5 su bardağı su kullandım ama önce azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyun ölçüsünde ufak tefek değişiklikler olabilir, bu yüzden siz de mutlaka kontrollü olarak ekleyin. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra şimdi tezgahın üzerine alıyorum ve hamur iyice pürüzsüzleşene kadar tezgahta yoğuruyorum. Biraz un serptim yapışmaması için ve hamuru alarak yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde hamuru yoğurdum. Bakın pürüzsüz hale geldi. Ve tekrar kasenin içerisine alıp üzerini kapattım ve dinlenmeye bıraktım. Hamurum 25 dakika dinlendikten sonra şimdi tezgaha alıyorum. Yine tezgaha yapışmaması için un serptim ve hamuru bezelere ayıracağım. Hamurumu 4 eşit bezeye ayırdım. Ve bezelerimi güzelce yuvarlayıp hazırlıyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Bu yüzden çok fazla bekletmemize gerek yok. Zaten yumuşak bir hamur olduğu için kolayca açılacaktır. Ben 20 dakika dinlendirdim. Sizin de 20 dakika dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bezenin altına üstüne un ekleyip açmaya başlıyorum. Hamurumuzu açarken unun azaldığı yerlerde tekrar azar azar un ekleyerek açalım. Yufkamızın birbirine yapışmaması için ve daha kolay açılabilmesi için. Şimdi ilk yufkamı açtım, gördüğünüz gibi. İstediğim boyuta geldi. Bakın inceliği, büyüklüğü bu şekilde olacak. Açtığım bu ilk yufkayı bu şekilde katlayıp bir kenara kaldırıyorum. Şimdi ikinci hamuru açacağım. Yine aynı şekilde altına üstüne un ekleyerek açıyorum yapışmaması için. İlk açtığım yufkanın boyutuna gelene kadar açıyorum bunu da. İkinci yufkayı da açtım bu şekilde. Şimdi içerisine yağ süreceğim. 150 gram tereyağını erittim. İçerisine 100 gram da sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Bu karışımla yufkanın her tarafını yağlıyorum. Yufkayı yağladıktan sonra 3-4 dal yeşil soğan ve yine yarım demet maydanozu doğradım. Yufkanın içerisine bu şekilde serpiyorum. İsterseniz sade de yapabilirsiniz ama bu şekilde de çok lezzetli oldu. Yeşilliklerini de serptikten sonra ilk açtığım yufkayı üzerine bu şekilde kapatıyorum. Kenarlarından açıklık olan kısımları bu şekilde çekiştirerek birbirine eşitliyorum. Ve yufkanın üstte kalan kısmını da yine bolca yağlıyorum. Ve yufkalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra 2 parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Bildiğimiz katmer yapılışından farklı yaptım arkadaşlar. Bu en uçtaki küçük şeriti gördüğünüz gibi rulo yapıyorum. Sonra sırayla diğerlerini de onun üzerine sarıyorum. Tam ortaya gelene kadar bu şekilde üst üste saracağım. 8 şerit bir tanesine 8 şeritte ikinci hamura sararak
rulo yapacağım. Son şeridi de bu şekilde üzerine sarıyorum ve bir kenara alacağım şimdi. Yapılışı gördüğünüz gibi oldukça pratik. Şimdi ilk ruloyu sardım. Bakın bu şekilde. Şimdi ikinciyi sarıyorum ve kısa şeritlerden başlayarak sarıyorum. Yani en iç kısma en kısa şerit geliyor arkadaşlar. Uzun şeridi de bu şekilde dışına sarıp ikinciyi de hazırladım. Bu ruloları tepsiye alıyorum. Diğer ikisini de yine aynı şekilde hazırlayıp yaptım arkadaşlar. Videoyu uzatmamak için yaptığım kısımları göstermedim. Onları da aynı şekilde açıp hazırladıktan sonra şimdi katmerlerimi yapmaya geçiyorum. Tezgaha yine yapışmaması için azar azar un serpiyorum. Biraz da hamurun üzerine serpiyorum. İlk önce elimle biraz bastırarak açıyorum. Sonra oklavayla açacağım. Hiç şekli bozulmadan gayet güzel bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Katmerlerim harika oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İncecik, çıtır çıtır ve çok lezzetli oldu. Tel tel ayrılıyor. Başta da belirtmiştim. Eğer yeşillik kullanmak istemezseniz aynı yöntemle sade olarak da yapabilirsiniz katmerlerinizi. Bakın oklavayla açarken şimdiden bile katları sayılıyor. Katmerlerimin hepsini açıp hazırladıktan sonra pişireceğim arkadaşlar. Bu şekilde dördünü de açtım ve şimdi pişirmeye geçiyorum. Tavaya çok az sıvı yağ ekliyorum. Eğer içerisine sürdüğünüz tereyağından artarsa onu da kullanabilirsiniz pişirirken. Ve katmeri tavaya aldım. Üste kalan kısmını da yine sıvı yağla yağlıyorum. Altının pişmediğini kontrol edip çeviriyorum. Çevirdikten sonra tekrar yağ sürüyorum arkadaşlar. Her çevirmemde azar azar yağ sürdüm. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtır oluyor dış kısmı. Bu şekilde yağ sürdükten sonra çevire çevire pişiriyorum katmerleri. Bakın katları şimdiden ayrılmaya başladı. Ve ilk katmerim pişti. Şimdi alıyorum. İkinciyi pişireceğim. Bakın görüntüsü çok güzel oldu. Yine aynı şekilde yağlayarak çevire çevire katmerimi pişiriyorum. Katmerlerinizi pişirirken ocağınızın altı çok yüksek ateşte olmasın arkadaşlar. Tavanız ısındıktan sonra ocağı orta ateşe ayarlayarak pişirin. Katmerlerimin hepsini pişirdikten sonra tabağa aldım ve uzatmamak için hepsini pişirdiğimi göstermedim arkadaşlar. Dördünü de bu şekilde pişirdim ve servis tabağına aldım. Şimdi içini sizlere göstereceğim. Şöyle her katını açarak size göstereyim. Bakın incecik oldu. Her katı açılıyor. Verdiğim ölçülerden 4 tane katmer çıkıyor arkadaşlar. Çok doyurucu gerçekten de. Eğer daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri 2 katına çıkararak yapabilirsiniz. Katmerlerinizi bu şekilde pişirdikten sonra derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra çıkarıp buzunu çözdürdükten sonra ısıtıp yine aynı tazelikte tüketebilirsiniz. Bakın şöyle içini tekrar göstereyim size. Gerçekten harika oldu katmerlerim arkadaşlar. Lezzeti de şahane oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum tekrardan. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz.
Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.